Ne güzel bakardın yüzümüze o koyu ve güzel gözlerinle. Şu beyaz perdeye yansıyan herkese çok ısınırdık ama bir başka hissederdik senin güzelliğin karşısında. Asla esirgemezdin lafını. Kolay kolay kül yutturamazdı kimseler sana. Kimseye yalakalık yapmaz, haklıysan asla kimseye ödün vermezdin. Gündeme geleyim diye çamur atmazdın kimseye ama gündemden de düşmezdin bir türlü. Burası mahkeme salonu değil. Hakan Bey çok teşekkür ederim. Lütfen avukatınız Sağ olun, iyi mahkeme akşamlar salonunda diliyorum konuşsun size. Hakan Bey. Asıl adı Şener Dönmez olan Serpil Çakmaklı 19 Mayıs 1962'de Eskişehir'de dünyaya gelir. Liseden mezun olduktan sonra mankenlik yapmaya başlar. Hürriyet gazetesinin açtığı bir güzellik yarışmasını kazanır. Oyunculukla tanışması televizyonda yayınlanan bir skeç programıyla olur. Orada Gülsen Tuncer, Neriman Köksal ve Altan Erbulak gibi usta oyuncularla çalışma fırsatı bulur. Bu sırada henüz 16 yaşındayken kendi gibi manken olan Mert Çakmaklı'yla ilk evliliğini yapar. Ne yazık ki bu genç yaşında aldığı kararın yanlışlığı 6 ay sonra ortaya çıkar ve boşanırlar. İlk filmini bu ayrılıktan 2 sene sonra 1980'de Devlet Kuşu'yla yapar. Daha önce hiçbir jön veya starın yapamadığı bir şey yapar bu filmde. Sinemaya figürasyon olarak başlayan birçok kişinin aksine o sinemaya başrol oyuncusu olarak adım atmanın ağırlığını yaşar. Hem de Kemal Sunal gibi büyük bir ustayla. Aynur! Aynur! Aynur kız! Ben seni tanımıyorum, git yanımdan. Özledim kız. Biraz oturup konuşsak. Senle lafım yok, bitti her şey. Sana ya mı kız bu bitsin? Aşk bu. Aşkı bassın. Her yiğidin harcı değildir öyle kameranın karşısına ilk kez çıkıp da Kemal Sunal gibi birine rol kesebilmek. Hem de böylesine hakiki bir oyunculukla. Tabii böylesine bir yetenek ve güzellik seyircinin gözünden kaçmadığı gibi önemli yönetmenlerin de ilgisini kazanır. Memduh Ün gibi. Orada Memduh'un görüyor, beğeniyor. Sonra beni arıyorlar Neriman ablanın vasıtasıyla. Rahmetli karşımda sufle verildi. Biz oynamaya başladık. Hiç unutmuyorum. Dedi ki Memduh'un sen çok önemli bir star olacaksın. Usta yönetmenin öngörüsü elbette doğru çıkacaktı. O görüşme sonrası hemen anlaşmalar yapılır ve sinemamız böylece büyük bir isim daha kazanmış olur. Bu anlaşmadan hemen sonra Serpil Çakmaklı ikinci filmini yine büyük bir isimle yapar. Ferdi Tayfur'la başrolünü paylaştığı Huzurum Kalmadı filmi. İyi ama sen hastalanırsan biz ne yaparız? Böyle bir şeyi düşünmek bile uykularımı kaçırıyor. Sensiz bir anım bile geçmesin istiyorum. Seni seviyorum Ferdi. Çok seviyorum. Bu filmle beraber tek atımlık bir kurşun olmadığını herkese göstermiş olur. Filmi izleyen yönetmen Ünal Küpeli de tıpkı Memduh Ün gibi Serpil Çakmaklı'nın oyunculuğundan oldukça etkilenir. Tam aradığım kız, kim bu diye sorar arkadaşlarına. Serpil Çakmaklı böylece adını tüm ülkeye duyuracağı Alçaktan Uçan Güvercin isimli televizyon dizisinde oynar. Bu dizideki rolü ona zaten açık olan kapıları iyice aralamış olur. Ardı ardına büyük isimlerle önemli filmler yapar. Zeki Alasya, Metin Akpınar ikilisiyle Şaka Yapma. Ölecek diyorsunuz değil mi? Beni kalpsiz, duygusuz mu zannediyorsunuz? Asla. Sadece çok gerçekçiyim. İmparator İbrahim Tatlıses'le Yaşamak Bu Değil. Müslüm Gürses'le Mutlu Ol Yeter. Bacımın kanı yerde mi kalacak? Namus lekesini atlamayacak mıyım? Her şey düzelecek mi o zaman? Cüneyt Arkın'la Yaşadıkça. Ağlıyorsun demek. Senin gibi birinin gözyaşı dökebileceğini hiç düşünmemiştim. Sen... Yılanların Öcü ve Yürek Yarası gibi filmlerde ise Kadir İnanır'la başrolü paylaşarak Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından birine dönüşür. Seni istemediğimi bilemedin mi? Bunca zaman hediyelerini almadığımdan anlayamadın mı? Sinema hayatı oldukça başarılı gitse de özel hayatında skandal ve polemikten kurtulamaz. 1985'te Banu Alkan'la birlikte çektiği meşhur Bu İkiliye Dikkat filmi sonraki yıllarda başına dert olur. Film en basit tabiriyle cinsel öğeler de içeren bir ticari gişe filmidir aslında. Serpil Çakmaklı da 1993'te konuk olduğu İbo Show'da tüm filmlerinin arasında bir tek o filmi sevmediğini söyler. Sürekli o filmi beğenmiyorum demek Beğenmek zorunda mıyım? Tamamen ticari kaygılarla yapılan sanattan uzak bir film olduğunu söyler. Ne var ki bu sözler Banu Alkan ve filmin yapımcısı Nazmi Özer'in hiç hoşuna gitmez. Kötü örnek oluyorsunuz bu şekilde ama çocuklara. Üst üste Bunu konuşursanız... küçümsemenin anlamı ne?
ama kendileri haklıdır çünkü orada ikinci roldeydi. Bak, Sana yakıştıramadım. bak seyirci sana cevap Çok veriyor. ayıp Ben ettin bundan bunu. sonra Nasıl konuşuyorum. abi? Bir artiste yakışmaz böyle. Ben bu filmi etmedim. Ben ustalarıma Bana hiç saygıdan yakışmıyor. bahsettim Hiç burada yakışmıyor. programda. Nazım abi, 150 Nazım tane abi. film Çok yaptım. mu dokundu bu Ben- ikiliye ben dikkat filmini sadece o filmi beğenmiyorum yapmadım. demem. Görünüşte epey anlamsız gelen bir tartışma olsa da aslında sebebi yıllar öncesine, filmin tamamlanmasından bir sene sonraya gidiyor. Banu Alkan kendisiyle yapılan bir röportajda Serpil Çakmaklı için bana lezbiyen ilişki teklif etti der. Serpil Çakmaklı bunları duyunca sinirleri tepesine çıkar ve Banu Alkan'a hemen bir dava açar. Banu Alkan'ın mahkeme sonrası açıklaması ise o dönem büyük yankılar uyandırır. Ben kadınları değil erkekleri severim. Tam bir dişiyim. Herhalde Serpil'de eksiklik var diyerek ortalığı daha da kızıştırmaya çalışır. Elbette mahkemeden bir netice çıkmaz ama bu Serpil Çakmaklı'nın yaşadığı son polemik olmayacaktır. Bunlardan en büyüğü ise çocuğunun babası olan eski eşi Yalçın Dümer'le yaşar. Yalçın Dümer'e kadarki yaşadığı aşk hayatında ya aradığını bulamaz ya da işler sonradan sarpa sarar. Bir dönem Kadir İnanır'la aşk yaşayıp yaşamadığı sorulunca evet ama çok geçmişte kalmış bir konu. O dönem Kadir'e hayran olmayan kadın yoktu diye yanıtlar. İkinci evliliğini 1990 yılında iş adamı Can Apay'la yapar. Ancak 2 yıl sonra boşanırlar. Boşandıktan 1 sene sonra da sürekli ayrılıp barışacağı oyuncu Yalçın Dümer'le evlenir. Ancak Yalçın Dümer dönemin en çapkın oyuncularından biridir. Serpil Çakmaklı'nın kulağına birkaç kez aldatılıyorsun, dikkat et gibilerinden sözler gelince o da bu işi araştırmaya karar verir. Sonra ortak bir arkadaşımızın evinde buluşmuşlar sağ olsunlar. Böyle öyle bir gittik ki oraya böyle birazcık dedektiflik işi gibi oldu biliyorsunuz. Ben de bunu yaptım. Kapıyı açınca baktım işte bayan, beyefendi, ortak arkadaşlarımız. İkili bu olaydan sonra ayrılma kararı alır. Ancak tartışmaları uzun süre gündemde kalmaya devam eder. Cevap verebilirsiniz madem medeni bir insansınız. Ben medeni insanım. Burada burası mahkeme salonu değil. Hakan Bey çok teşekkür ederim. Lütfen avukatınız Sağ olun, mahkeme iyi akşamlar salonunda diliyorum konuşsun. Uzun bir süre bu şekilde tartışmalara devam etseler de kızları Merve'nin iyiliği için ayrı olsalar da beraber kalmaya karar verirler. Tabii ki dediğim gibi Yalçın'ın o zaman sanıyorum farklı problemleri vardı. Girmiyorum yani veya dolduruldu bazı konularda. Olsun ama bunlar yaşanmış ve bilinen şeyler ama dediğim gibi öyle arzu ettim. 90'lı yıllardan sonra sinemayla arasını yavaş yavaş açarken şarkı söylemeye başlar. Üzülmedim ki ikimiz de seviyoruz ve bir seni tanıdım gibi albümler yaparak tek yeteneğinin oyunculuk olmadığını da ispatlamış olur. 2003'te oynadığı Çılgınlığın Dağlarda Yükselir filminden sonra ise sinema ve televizyona kızı Merve ile daha çok ilgilenebilmek için uzun bir süre ara verir. Günümüzde oldukça rahat ve refah dolu bir hayat sürmektedir. Yakın zamanda yaptığı bir röportajda zamanında akıllıca yatırımlar yaptım, iyi paralar kazandım. Bazen insanları duyuyorum, biz kazanamadık diyorlar. Şaşırıyorum. Sahneye çıkan insanların iyi para kazanmaması mümkün değil. Ben çalışmaktan evimin yolunu zor buluyordum der. Oyunculuk ve şarkıcılıktan başka enteresan bir mesleğe daha merak sarar. Bir dönem dedektiflik bürosu açar. Bununla ilgili yaptığım mesleğin dışında bir şey yapmak istedim. Ortağım bir emniyet müdürüydü. Emekli sivil polislerle çalıştık. Çok şey öğrendim bu işten diye bahseder. Şimdilerde ise bir oyunculuk ve menajerlik şirketi var. Birçok Yeşilçam yıldızı gibi onun da hayatı hep iniş ve çıkışlarla doluydu. Ama dolu doluydu hep. Lafını esirgemeyen, kolay kolay kül yutmayan, kimsenin hakkını yemeyen ve kimseden korkmayan cesur bir kadın. Umarız hayatında her şey daha iyi olur. Yeşilçam'ın esmer güzeli Serpil Çakmaklı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.